Öncelikle dili, dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun Yunus Emre misali yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü diyerek enstrümanların dilinden makamlar ekibi olarak herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. İnsan sesi en güzel enstrüman demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Aslında farkında bile olmadan günde 5 vakit bu güzel enstrümanı dinliyoruz. Özellikle Müslüman bir ülkede yaşıyorsanız günde 5 vakit bu enstrümanı ve dolayısıyla da farklı makamları mutlaka duyuyorsunuz. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Sözü daha fazla uzatmadan bu enstrümanı en güzel şekilde icra eden Dursun Şahin hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Bizi kırmadınız, geldiniz, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen yakınmışız da Çinili Cami'deymişsiniz. Evet, Çinili Camii'nde. Bir sokak altınızdayız. Çok sağ yakınız. olun. Evet, evet. İnşallah biz de bir Bekleriz gün efendim. sizi ziyarete geleceğiz. Eyvallah. Çayınızı, kahvenizi içeceğiz inşallah. İnşallah. Hocam, müzikle tanışmanız nasıl oldu? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Dursun Şahin nerelidir? Nerede doğmuştur? Efendim 1980 yılında Samsun'da doğdum. Aslen Trabzon göçmeni ailem. İlkokul 5. sınıfa giderken köyümüze bir imam atanıyor ve bu imamın akşam ezanı segah makamında okunuyor. O ezanı beni çok etkiliyor. İlkokul 5. sınıftayım ve geliyorum eve. Annemlere, babamlara konuyu paylaşıyorum. Onlar tabii çok seviniyorlar. Tamam oğlum diyorlar, zaten bu sene ilkokulu bitiriyorsun. Hemen seni Kur'an kursuna yazdıralım. Ve beni ilkokuldan sonra Kur'an kursuna yazdırıyorlar. Erbil Kuzu hocam da o güzel sesli olan. Hala yaşıyor hayatta. Allah sağlık versin inşallah. Amin. Emekli oldu. Her sene de ziyaretine giderim. Ondan sonra Kur'an kursuna yazıldım. Orada da bu tabii Erbil Kuzu'yla karşılaştım. Hocam hani kulaktan böyle bize biraz musikiyi öğretti. Çok basit ilahileri orada geçtim mesela Erbil Kuzu'da ve makamlara karşı benim bir ilgim, alakam daha çok arttı. İşte Segah makamı, Buselik makamı, Nihamet makamı, Hicaz makamı, işte Kürdili Hicazkar, Nihamet gibi. Bunları öğrenme hevesi doğdu benim içimde. Ve bunu tabii cami odaklı, cami musikisi odaklı hep hayal ettim. İşte bir Nihamet makamında ezan okuyabilme, işte Hicaz makamında bir ezan, işte kamet, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif. Hep bu yolda hevesim oldu. Bir hobi olarak gördüm. Daha sonra Kur'an kursunu bitirdikten sonra İmam Hatip Lisesi'ne yazıldım. 4 yıl İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ortaokul 3 yıl, 4 yılda lise, 7 yıl. Tabii İmam Hatip Lisesi'nde ve orta kısımda orada da çeşitli korolarda hocalarımızla beraber meşk ettik. Tabii hep böyle semi deriz biz, duyma odaklı. Hani notist bir şeyleri yoktu, tarafları yoktu. Hep böyle işte bir Kudümzen hocamız vardı. O çalardı, hem söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik. Efendim işte tabii 99'da ben İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Bir ara verdim. Babam inşaatçıydı. Böyle çeşitli ülkelerde biz inşaat yaptık. Babam müteahhitti. 2002 yılında depremden hemen sonra Sakarya'da bir iş aldık. Ve cuma günleri tabii ben namaza gidiyorum. Yani diğer vakitlerde gidemiyorum. Cuma vakitlerinde gittiğim zaman da hep böyle ezan okumak istiyorum. Müezzinlik yapmak istiyorum. Hoca, imam arkadaşa rica ediyorum. Onlar da kırmıyorlar. Okudum bir cuma. O cumada Tevafuk İl Müftüsü, yani Sakarya İl Müftüsü o camiye geldi. Tabii ben hemen müezzinliği yapıp çıktım inşaata. Üstümü değiştim. Başladım işte duvar örmeye falan. Ta ki ben öbür cumaya gittiğimde imam beni, ya hocam neredesin, ben bir haftadan beri seni arıyorum. Ne oldu dedim. Ya müftü bey geldi, Ahmet Şark, Rizeli. Senin sesini çok beğenmiş. Hani hocalarla da tanışmıştık, ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum vesaire. Seni görmek istiyor. Ya ne yapacakmış beni dedim. Ya bir görmeni istiyor dedi cuma günü. Tabii o gün geçmişti. Pazartesi günü ben müftünün yanına gittim. Kapısını vurdum, içeri girdim. Kimsin sen dedi. Dedim ben böyle böyle. Ha sen o musun dedi. Dedi ki bir Kur'an oku bakayım dedi. Okudum. Ezan okudum. Dedi ki sen dedi inşaatta çalışamazsın. Sana Allah güzel bir ses vermiş. Bunu diğer insanların hizmetine sunman lazım. Bu senin üzerinde bir görev değil, farzdır. Bunu yapman lazım. Yani yapmazsan sen
İşte Allah katında sorumlu olursun gibi böyle talimatlarla beni ikna etti imamla. Ya hocam dedim nasıl yapacağız peki? Babanın haberi yok daha. Yok, haberi yok tabii. Film orada kopacak. Aynen tabii. Dedi ki bugün pazartesi, yarın salı. Yurt dışına giden görevliler yerine seni veriyorum dedi. 4 yıl orada görev yapacaksın imam. Tabii ben biraz buruk, biraz sevinçliyim. Yani bu mesleği de seviyorum. Ezan okumaya, Kur'an okumaya hep böyle hevesliyim. Babama konuyu paylaştığımda ya oğlum şimdi sırası mı, işlerimiz başımızdan aşkın, işte sen gidemezsin edemezsin falan. Ya baba bir fırsat bu falan. Neyse ikna ettim Özgür Bey. Ve göreve başladım. Sonra Ağrı'ya gittim. Ağrı'da 3 yıl görevli yaptım. Sonra Bilecik'e geldim. 5 yılda orada kaldım. 2010 yılında Üsküdar'a geldim. Sebebi şu. Ben köyde yetiştim. Köyde böyle babamlar, dedemler TRT radyoyu açardı. Türk sanat müziği çalardı. Şöyle bir hayal edin. İçeride soba yanıyor. Of. Dışarıda camın dışında kar lapa lapa. Camın önünde bir radyo. Böyle küçük dedem o zaman Almanya'da çalışıyordu. Oradan getirmişti. Sanat müziği eşliğinde Ne zaman gidiyoruz hocam? Ne zaman her gidiyoruz zaman oralara? her zaman gidelim. Hocam lafınızı balla kesiyorum. Estağfurullah. Abdülrezzak çay getirmiş Abdülrezzak'ım. Çok teşekkür ederiz. Hocam Çok teşekkür çayımız ederiz. da geldi. Eyvallah. Abdülrezzak çok teşekkür ediyoruz. Her hafta bize böyle hizmet ediyorsun. Çok sağ ol kardeşim. Eksik olma. Sağ ol. İşte oradan benim aslında şeyim oradan geliyor yani bu makamlara karşı. O radyodan, tabii o duya duya. İşte diyor ki yurttan sesler işte diyor ki işte Amir Ateş bir kızıl goncaya benzer, dinliyorsunuz Muayyer Kürdi makamını falan. Oradan geliyor aslında benim şeyim. Üsküdar'ı tercih etmemin sebebi de Musiki Üsküdar Cemiyeti. Musiki Cemiyeti'nin burada olması. Ben o gün 2 yeri kazandım. Hem Etiler Camii'ni Beşiktaş'taki hem de Üsküdar Çinili Camii'ni. Yani dedim ki orası olmasa oraya giderim falan. Üsküdar olunca zaten öbür tarafı es geçtim. Hemen buraya başladım. Ertesi gün Musiki Cemiyeti'ne gittim. Amir Hoca ile tanıştım. Benim hayatımın en güzel günlerinden bir tanesiydi o. Yani Amir Ateş'in bize karşı farklı tarafı hem müzisyen hem bestekar hem de hafızlık tarafı var. Evet. Yani Mevlid-i Şerif'i, kasideyi, ilahileri, ezanı bunlara İlmini hepsini biliyor. tabii vakıf birisi. Onun orada olması Üsküdar Musiki Cemiyeti'ni daha farklı bir şekilde bizim algılamamamıza vesile oldu. Ve başladım. 3 yıl oraya gittim. İşte A'dan, B'den, C'den mezun oluyorsunuz. A, B, C. Yani her yıl bir kurdan mezun olmuyor. aynı zamanda çıkışlarda da Amir Hoca'nın evine giderek Mevlid-i Şerif'i şey yaptık, geçtik. Çünkü şöyle bir şey var Özgür Bey. Mevlid-i Şerif Osmanlıca yazılmış bir Süleyman Çelebi'nin, rahmetli Süleyman Çelebi'nin hem peygamberimizi öven sözlerinden, hem Allah'ın yüceliğinden bahseden, hem peygamberimizin doğumundan bahseden bir beyitler topluluğu. Ve tabii bunu Farsça ilmine vakıf olmanız gerekiyor, Arapça ilmine vakıf olmanız gerekiyor, bir de Osmanlıcayı bilmeniz gerekiyor. Velhasıl Amir Hoca'dan makamlarıyla beraber, mesela Tevhid Bahri sabah makamında okunur. Sabah makamının içerisinde hangi geçkileri yaparsın iyi olur. Efendim karar perdesini neyle vereceksin? Mesela Tevhid Bahri sabah ile başlar. Ondan sonra gelen bahir rast makamında okunan veladet yani doğum. Sevgili peygamberimizin doğumunu ifade eden beyitlerin oluştu. Yani Tevhid Bahri sabah makamı başlayıp Rast devamında. içerisinde geçkilerle beraber karar perdesini rast bırakıp işte öbür Mevlid-Han'ın rasta o sesten girmesi ve tabi bitmiyor. Tevhid Bahri, işte Veladet Bahri, sonra Merhaba Bahri geliyor. Onu da Uşşak'la beraber okuyucu devam ediyor. İşte söyleşirken Miraç Bahri, Peygamberimizin miraca çıkması vesilesi. Onu da Hüzzam Segah makamı. En sonunda Ya ilahi ol Muhammed Hakkı için diye başlayan beyitlere de Hicaz makamıyla. Peki hocam buraya kadar anlattık, çok güzel. İzleyenlerimiz çok merak ediyor.
çok ufak kısımlarla bu geçkileri Tabii ki. anlatabilir miyiz? Tabii ki. Mesela şöyle. Başlangıç sabah makamı. Aynen öyle. Allah adın zikri delim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana. Rasta geçtik. Rasta geçtik. Veladet bahri doğuma geçiyoruz. Amine Hatun Muhammed anesi olsa defden doğdu oldür danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt erişti hefte eyyam ile. İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar beytim tavaf. Maşallah. Geldi huriler bölük bölük bur yüzleri nurundan evim doldu nur. Uşak. Evet, Karciğer'la değil mi? Aynen Karciğer ve Uşak. Yaradılmış cümle oldu şaduman gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani düp nida çağrı şu ben dediler ki merhaba. Segah. Evet. Ondan sonra Miraç Bahri, Peygamberimizin işte Mekke'den Miraç'a yükselmesi. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Cümle zerratı cihani düp nida çağrı şu ben dediler ki merhaba. Hak Teâlâ'dan erişti bir nida ya Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi Allah'a kıldım nasip. Hicaz bağladım. Ya ilahi ol Muhammed hak için, ol şefaat Kân-ı Ahmed hak için. Sırrı Furkan Nur-i Azam hak için. Kuts-u Kabe Merve
hakkın. Bu şekilde özetleyebiliriz Özgür Bey. Hiç konuşmak istemiyorum daha. Estağfurullah. Yani hocam öyle bir anlattın ki böyle söz tükendi, musikiye bıraktı yerini. Amir Ateş hocamız yani bunun Aynen, biraz evet. Bütün makamlarıyla, beyitleriyle, hatta hece hece, kelime kelime. Mesela öyle bir beyitler var ki biz tabii bunun ne manaya geldiğini bütününe bakarak anlayabiliyoruz. Mesela Farsça kelimeler var, Osmanlıca kelimeler var. Tabii bunun bir ilmi var Özgür Bey. Farsçayı bilmeniz gerekiyor. Arapçaya bunların hepsine de hakim Amir hocamız. Kesinlikle öyle. Mesela nerede bir beyit var. Şimdi aklıma gelir mi? Ber kurup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan, göklere açıldı ve feth oldu zulem. Şimdi burada zulem kelimesinin manasını bilmeniz gerekiyor. Yani bazı kelimeler dediğim gibi Farsça olduğu için o ilme de vakıf birisinin onu ifade ederek sizin öğrenmeniz gerekiyor. Mevlid-i Şerif de böyledir. Efendim ezan, tabii ezanın da kendine göre bir uslubu, tavrı vardır. Şimdi tam da evet. Çok özür dilerim. Her müzik bilen bir insan ezanı bu tavırla, uslupla okuyamaz. Öyle değil mi? Ya Türk sanat müziğinin de bir uslubu vardır. Türk halk müziğinin de bir uslubu vardır. Aynen öyle. Mesela bir hafız Türk sanat müziğini icra ettiği zaman hemen anlaşılır. Derler ki siz hafızsınız. Çünkü gırtlaktan anlaşılıyor. Biz serbest okumaya alıştık. Yani bir ritim yok bizim okuduğumuz. Hep serbest. Hocam ama şan tekniğini çok güzel kullanıyorsunuz İşte siz. yani onu biz camide diyafram tabii ki çok... ezanlarda, ilahilerde, efendim Mevlid-i Şerif'te, Kur'an-ı Kerimlerde burada tabii hep sürekli şan yapıyoruz aslında biz. Evet. Yani bize diyorlar ki hocam şan eğitimini nereden aldınız? Biz eğitimimizi camide alıyoruz zaten. Yani okuduğumuz şeyler Özgür Bey alt tonlarda değil. Yani ezan hep oktavdan okunur biliyorsunuz. Evet. Hocam hafız birinin okuduğu türkü, Türk sanat müziği veyahut da Batı müziği okuyan birinin okuduğu gene bir türkü olsun. Bunlar hemen fark ediliyor. Tam da konunun üstüne öyle bir oldu ki. Şimdi ben bazen böyle şunu söyleyeyim hocam. Böyle 3000 kişinin, 5000 kişinin önüne koy. Hiç elim ayağım titremez, hiç heyecanlanmam. Televizyon programı bana mısın demem ama o ezan okumak için oraya gidiyorum, o mikrofonu elime alıyorum ya, var ya böyle zangır zangır elim ayağım titriyor. Yani acaba huzurda olduğunun bilinci mi, neden olduğunu bilmiyorum ama o heyecanımı yenemiyorum. Ve bu sirayet ediyor. Orada belki daha iyi şeyler yapabileceksin ama yapamıyorsun. Erken nefes tükenmesi, sesinin titremesi, nasıl bir heyecan anlatamam. Yoksa çok sakin bir adamım yani, hiç heyecanlanmam. Bugün de buraya gelirken bir iki tane videonuzu izledik. Ben kahveye, oraya buraya hiç öyle bir alışkanlığım yok benim. Gitmem. Hanım dedi ki benden sana dedi sonsuz izin dedi, vakit izni. Dursun hocamdan dedi beraber dedi bu ezan, müezzinlik bunları dedi çalış dedi. Sana öğretirse dedi kapısından ayrılma. Tam bizim işimiz. Yani ben videolarda da gördüm hocam, öğrencileriniz dizinizin dibinde orada bir Hicaz işte kamet getiriyor. Orada şurayı böyle yapacaksın. Burada rast şöyle olacak. Burada Hicaz böyle. Burada uzzal böyle olacak. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki öğrencilerinize. Gerçekten şey yapamadım ama yani böyle bir fişeklemek lazım böyle insanları. Gerçekten de çok istediğim bir şey bu benim. Bir virgül koyalım. Koyalım. Şöyle Özgür Bey. Biz de ilk göreve başladığımız zaman aynı sizin yaşadığınız o heyecanı, işte diyaframı kullanamamayı, nefesin kesilmesi ni yaşadık yani. Öyle ki mesela biz cemaatin önüne geçiyoruz. En çok bildiğimiz, en çok okuduğumuz Elham suresinde bile şaşırabiliyorsun. Yani bu pratik yapa aslında kazanılan bir yetenek. O yüzden günde 5 vakit 20 yıl oldu bizim. Yani biz artık bu şeyleri aştık ama yeni öğrencilerde bunu görüyoruz. Ben de onlara hep şeyi söylüyorum. Özellikle ezana girmeden yani ezana başlamadan ya da namaz kıldırmaya başlamadan okuyacağınız sözleri gözlerinizle bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani sadece hafızanızdan ezberi tekrarlamak değil. Görsel olarak ezanın sözlerini hatta. Çünkü mesela hayale salata felata biz meyana çıkıyoruz ya.
Yani orada ben işte makam yapacağım, işte name yapacağım diye sözleri unutabiliyorum. Acaba ben hayal-i salatta mı, Dedim mi felahta demedim, mıydım? felahta mı? Yani mesela ben çok öyle karıştırdım. Yine aynı şekilde namazda da öyle, bizim mesleğimiz hep öyledir. Yani sürekli pratik halinde. Mesela ben izine gidiyorum bir ay. Cemaatte namaz kılmıyorum ya, kendi başıma evde kılıyorum. Geldiğim zaman cemaatin önüne çıktığım zaman bir heyecanlanıyorum. Yani acaba unuttum mu, unutabilir miyim, bir şaşırabilir miyim? O yüzden görsel olarak o sözleri bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Sizin az önce anlattığınız, hocam ben heyecanlanıyorum işte ezan okumaya başlamadan önce. Bu pratikle alakalı bir şey. Yani onun öncesinde en az şöyle bir 10-15 dakika bir prova yapmanız gerekiyor. Yani ezana başlamadan önce bir prova. Bir mesela diyelim ki Uşak okuyacaksınız. Uşak makamında bir ilahi okuduktan sonra hele girerseniz Uşak ezana, o zaman daha lezzetli bir icra ortaya çıkıyor. Eşim diyor ki mesela sen türkü gibi okuyorsun diyor. Bak hocaların gırtlağı öyle değil diyor o ezanda bile. Tam da dediğiniz yere geliyor. Bir Kesinlikle. de başka bir konu daha var. Şimdi benim ellerinizden öper 2 çocuğum Allah var. bağışlasın. Bir kızım bir oğlum. Onlar da Mimar Sinan'da cello öğrencisi. Onlar da müzikle uğraşıyorlar. Ve biz tabii sizin sesinizi daha önceden de biliyoruz burada oturduğumuz için. Kızım diyor baba çok güzel okuyor bu amca diyor, bu imam diyor. Oradan biliyormuşuz, aşinayım sese. Tabii bize çok güzel sesler, gelen sesler evde bazen öyle olmayabiliyor. Mesela bizim evde bazen böyle hanım işte cellolar bilmem ne, ben bazen böyle kaval bağlama aldığım zaman bir yeter oluyor. Sizde de böyle oluyor mu hocam? Kesinlikle öyle. Yani bazen hanım artık kapıları kapatıyor. En sonunda işte kulaklarını tıklıyor ama yapacak bir şey yok. Bu bizim aşkımız yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var Özgür Bey. Yani ezan olsun, imamlık olsun, müezzinlik olsun, bunların hepsi sese dayalı mesleklerdir. Sesle olan icralar da müziğin olması farzdır. Yani bizde farz, yani kesinlikle olması gereken bir unsur. Mesela namaz kılmak farzdır. Bunu yapacaksın. Yani şöyle olur mu? Olmaz kardeşim. Sesini kullanan bir müezzin imam da musikiyi illaki bilmek zorunda. Neden? Ya kardeşim, siz karşı tarafa her gün aynı nameleri sürekli okuduğunuz zaman insanı sıkarsınız. Yani şimdi mesela ecdat yapmış Osmanlı zamanında, zaten bunlar belli olmuş. Sabah sabah makamında okunuyor. Öğlen Uşak makamında, ikindi Rast, akşam Segah, yatsı Hicaz. Sürekli farklı makamlarda okuyarak insanları aslında biz dinlendiriyoruz, sevdiriyoruz. Teravih de böyle değil mi? Bıktırmamak Teravih için. de öyle. Enderun teravih diye bir şey var. Yani Osmanlı zamanında hani 20 rekat ya teravih. 4-4 kıldırılıyor bunlar, biliyorsunuz. İşte 4 rekatta sabah, sonra Hüseyini, sonra Rast, sonra işte Acemaşıran, böyle yapılarak insanlar sıkılmadan o süreyi böyle güzel bir şekilde geçirme aslında amaçlanıyor. Enderun dediğimiz müezzinlik oradan geliyor. Şimdi bu 5 vakitin ayrı ayrı makamlarda okunması, bunların içerisinde aşırı şerifleri var, kâmet var, içeride imamın okuduğu Kur'an-ı Kerim var. Bunların hepsi değişik makamlarda icra ediliyor. İnsanlar sıkılmasın. Bir de müziğin, musikinin evrensel bir tarafı var. Şimdi ben ona çok şahit oluyorum. Ben burada Üsküdar Çinili Camii'nde 11 yıldan beri görev yapıyorum. Ve bizim caminin tarihi bir özelliği var Özgür Bey. 1640 yılında, yani tam 400 yıllık bir geçmişe, bir tarihe sahip. Burayı Kösem Sultan, yani Sultanahmet'in eşi Kösem Sultan yaptırıyor. Çinileriyle meşhur ve dünya çapında burası ünlü bir cami. Biz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Çünkü dünyanın her bir tarafından buraya turistler geliyor. İnsanlar içeriye girdikleri zaman wow diye bir tepki çıkarıyor. Benim de kapımın dibi, Kesinlikle. daha gelemedik. Yani. Evet, bizim cemaatimiz de maalesef bundan bir haber. Tabii bilenler var. İnsanlar içeri girince bir etkileniyorlar. Benim de tüylerim diken diken oluyor. Yani geliyor o Çiniler, Çinili caminin şeyi oradan geliyor. Yani ikinci camlara kadar İznik Çinileriyle döşenmiş. O Çinilere dokunuyorlar, o desenleri inceliyorlar, o gül resimleri, işte lale resimleri, çiçek resimleri, motifleri falan. Dehşet bir şekilde ayrılıyorlar. Zaten motive olmuş oluyorsun. Kesinlikle. Hadi dursun diyorsun. Aynen öyle. Şimdi orada diyor ki mesela
Soruyor. Biz de tabii bir İngilizce dersi alıyoruz. Bu tarihi camilerde görev yapan imamların, müezzinlerin tabii ki Harika. İngilizceye, yani konuşma İngilizcesine hakim olması gerekiyor. Bunu bilmiyordum ben, harika. Tabii ki. Mesela geliyor turist soruyor. İşte bu nedir diyor. Yani imamın namaz kıldırdığı mihrap. Ne için? İmam namaz kılıyor. İşte minber. Cuma günü imam buraya çıkıyor. Burada dini bilgiler anlatıyor. İşte kürsü. Orada vaaz ediyor. Yani yine ayetlerden, hadislerden, işte fıkıh, kelam, tefsir, dini konulardan. İşte müezzin burada ezan okuyor, kamet yapıyor. Efendim sala okuyor. Cemaat, işte erkekler burada, kadınlar üstte falan. Bunları ifade ediyoruz. Çok anım oldu ama beni en çok etkileyen anım şu. Dışarıda o gün cuma namazı. O var. Cuma namazını, salayı okudum. Tabi sala makamı Hüseyini okunuyor. Kısa bir örnek verebilir miyim? Tabii, lütfen hocam. İstediğimiz bu. Şöyle başladım ben. O gün cumaydı. Yani ezanın okunmasına 1 saat kala cuma günleri biliyorsunuz. Sala Evet. Hüseyini makamında. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidena ya Resulallah. Bunu okudum. Hemen cemaatin bir tanesi, yaşlı amca, hocam birisi seni istiyor. Dedim kimmiş? O gün de NTV diye bir televizyon var ya, Evet. haber kanalı. Onlar bir belgesel çekiyorlar. Tarihi camilerin tarihi özellikleri falan. O gün de İlber Ortaylı geldi oraya. Meğersem beni o çağırıyormuş. Biz de tabii onu hep böyle televizyonlardan falan görüyoruz. Ünlü tarihçi biliyorsunuz. Hemen önümü ilikledim. Hocam beni istemişsiniz, buyurun. Bu arada hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk evladım dedi. Sen dedi Salah sen mi okudun? Evet dedim efendim. Sende dedi farklı bir tavır var dedi. Sen kimden ders aldın? Dedim ki ben Üsküdar Cemiyeti'ne gidiyorum. Amir Ateş'ten ders alıyorum. Belli oluyor zaten dedi senin tavrından, üslubundan. Ben ölürsem benim salamı sen vereceksin dedi. Oo. Ben de orada o cuma günü yemin ettim. Eğer İlber hocamız benden önce ölürse, ki Allah gecinden versin, Allah hayırlı ömürler versin. Benden önce ölürse Çinili Camii'nde salayı okuyacağım. Onu da çektireceğim böyle birisine. YouTube sayfasından İlber Ortaylı hocamın salası diye paylaşacağım. Ve vasiyeti. Bu bir. İkincisi, Güney Amerika'dan bir turistler geldi. Tam neresi şimdi aklıma gelmedi ülkenin adı. Brezilya. Evet, aklıma geldi. Bir grup geldi. Yaşlı insanlar böyle, işte kimisi öğretmenlikten, kimisi üniversitede profesörlükten vesaire emekli olmuş. Böyle dünyayı geziyorlar. Böyle anlatırken dedi ki siz dedi ne okuyorsunuz yani burada ne yapıyorsunuz? Dedim ki biz işte ezanlar var, salalar var, Kur'an-ı Kerimler var. Böyle dedi bir küçük bir şey okuyabilir misiniz dedi. Tabii dedim. Ben de okurken gözlerimi kapatırım. Öyle alışmışım Özgür Bey. Öyle alışmışım. Başladım ben böyle okumaya. Bittiğinde gözlerimi açtım. Bir baktım ki o insanların gözlerinden aşağı süzülen yaşları görünce etkilendim, duygulandım. Yani müziğin böyle bir evrensel tarafı var. Yani bunun içerisinde adam şimdi Ta Brezilyalı bir adam değil mi kesinlikle yani? öyle. Sizin ne okuduğunuzu bilmiyor. Bilmiyor. Sözleri bilmiyor. Yabancı. Fakat sesin, musikinin birleşmesiyle Dokunuyor, evet. kesinlikle öyle insanları etkileyebiliyor. Ya bu bir enstrüman da öyledir. Yani insan sesi dediğiniz gibi en güzel enstrüman.
bunu yaşadım. Böyle bir etkisi var bizim mesleğimizin. Yani çok şükür bu şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim mesleğimiz tabii dediğim gibi %90 oranında sese ve musikiye ihtiyacı olan bir meslek. Hocam şu var. Şimdi bazen bazı camiler oluyor. Allah affetsin. Yani söylüyorum, içimden geçiyor. Ya diyorum, çok aradınız mı acaba diyorum bu okuyan arkadaşımızı. Hani hiç mi gidip bir yerlerde ders alma gereği duymaz. O makama çıkıyor. Oradan sesleniyor, çağırıyor birilerini. Öyle bir etkili çağırma olması lazım ki oraya icabet etmek lazım o davete. Tamam, eyvallah, o bizim görevimiz ama yani öyle bir an oluyor ki ya diyorum ki ben yok ya, ben burada namaz kılmak istemiyorum. Gidiyorum, dinliyorum, seçiyorum nerede. Çünkü ben beni Yaradan'la buluşurken o duyguların çok samimi ve güzel olmasını istiyorum. Ve onu da bana ilk yaşatan şey oradaki imamın seslenişi aslında. O çok önemli bir şey. Yaptığınız iş çok önemli hocam. Gerçekten çok kutsal bir iş. Böyle bir seçim yapıyorum. Acaba yanlış mı doğru mu Hayır, bilmiyorum. çok haklısınız. Bu konuya birkaç kelam daha eklemek isterim. Şimdi Osmanlı zamanında bir müezzin alınırken şartları en az 3000 tane eser bilmesi, sesinin güzel olması, hatta eşinin de güzel olması aranırmış. Aa, Tabii. Eşi güzel olsun ki gözü dışarıda olmasın. 3000 tane eser bilsin ki name bolluğuyla insanları etkilesin. Efendim kendisi de yakışıklı olacak tabii, yani böyle bu özellikler vardı. Maalesef biz Osmanlı'dan bu yana Özgür Bey hem mimari olarak hem eğitim olarak, yani genel şey olarak, yani anane kültür vesaire, hep biz ileri gideceğimize geri gitmişiz. Mesela Osmanlı öyle bir cami dizayn ediyor ki geniş bir avlunun içerisine bir camiyi konduruyor. Böyle bir 4 Evet. duvarlarla çeviriyor. evet. Ortasına camiyi konduruyor. Şadırvanını koyuyor. Medreseyi koyuyor. İşte imamların, müezzinlerin müştemilatını koyuyor. Hamamını koyuyor. Kütüphanesini koyuyor. Ve geniş bir arazi içinde oluyor bunlar. Şimdi ben geçen de böyle işim gereği Sefaköy tarafına bir yere gittim. Namaz kılma ihtiyacım oldu. Sordum, dedim ki buralarda yakın bir cami var mı? Dediler ki şurası cami. Baktım, apartman, 2. kat. Osmanlı bunu yapmamış kardeşim. Burada bir ihtiyaç var mı? O zaman bunu yapmayacaksın. İstimlak yapacaksın. Güzel bir şekilde cami yapacaksın. Mesela burada sizin Valide-i Atik, efendim Süleymaniye, değil mi? Tabii. İşte Sultanahmet, efendim Beyazıt, Fatih Camii, Beylerbeyi Hamidiye Evvel, aşağı gelin Güllüş Hatice Valide Sultan, Mihrimah Sultan, bunların hepsinin avlusu var. Ve yanında medreseleri, işte şadırvanları falan, insanların ihtiyaçlarını. Yani Namaz musikide- dışında da bir hayat var orada. Kesinlikle. Siz az önce dediniz ki, konuyu dağıtmadan, hocam ben sesini beğenmediğim için cami gitmiyorum. Çok doğru bir söz. Maalesef bu Osmanlı zamanından beri hep geriye gitmişiz. Yani siz bir imam alacağınız zaman bunun sesine bakmıyorsunuz. Eğitimine bakıyorsunuz. İlahiyatı bitirmiş mi? Tamam, bitirmiş. Alıyorsunuz. Kardeşim, ilahiyat yeterli değil. Musiki kabiliyetine vakıf mı bu adam? Ben az önce ne dedim? Bizim mesleğimiz %90 oranında sese dayalı bir meslek. Kardeşim. Yani biz, bir de şimdi şöyle bir algı var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim ülke olarak musikiye bakış açımız daha yeni böyle bir şeyler, bir meyvesini vermeye başladı. Çünkü şöyle bir 20 yıl öteye gittiğimiz zaman musikiye biz öcüyle bakıyorduk. Haram diye bakan insanlar var. Hala. Çok güzel hocam. Ya bir imam, Çok kardeşim makamlarla ne işi var? Enstrümanlarla ne işi var? Harikasınız hocam. Kesinlikle. Bunu düşünen bir şey var ve biz bunların eleştirilerine maruz kalıyoruz. Ben size orada bir video izlettim, biliyor Evet. musunuz? İşte biz yüksek lisans yapıyoruz. Arkadaşlarımız, hocamız dedi ki biz Şebi Arus, Mevlana'yı anma konseri yapacağız.
Orada çıktık, önümüzde hanımefendiler, biz arkada beyefendiler. Vay efendim, bir imam hanımların önünde, başı açık hanımların önünde nasıl kaside okur? Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin. Boşuna ne bağırıyorsun kardeşim? Zaten bulunduğun ortam haram ortam diye eleştiriler alıyoruz. Özgür Bey. Maalesef bu durumdayız. Yani şunu düşünmüyorlar. Osmanlı zamanında, Osmanlı Cumhuriyet geçişinde diyelim, Sultanahmet gibi bir caminin imamı Saadettin Kaynak, imam, bestekar, aynı zamanda güzel bir icracı, musikiye vakıf, tam bir beyefendi. Ya bunu idare ediyorlardı ya. Osmanlı buna bir tepki vermedi yani. Ama bizim günümüzdeki imamlar böyle bir eleştiri alıyoruz. Ya Hocam kardeşim, şimdi ne işiniz makamlarla, ne işiniz var yani? burada Düz şu okun. var. Burada şu var. Çok güzel böyle camiler var. Eyvallah. İlahiyat mezunu süper. Yüksek lisans 10 numara. Doktora da yapmış. Alüilala. Ben bunu şuna benzetiyorum. Ehliyeti olup araba kullanamayan bir kişiye benziyor. Kesinlikle öyle. Ehliyet alınmış, süper bir ehliyet. O E sınıfı bilmem ne, hepsi tak tak Aynen tak. öyle, Bütün aynen. harfler var. Maalesef. Ama direksiyona bir oturuyorsun sen, araba hop istop Maalesef, etti. maalesef. Gitmiyor. Şimdi o gitmeyen arabaya kim biner yolcu olarak? Kimse binmez. Arkada hiçbir yolcu bulamazsın. Onun için iyi ki varsınız hocam. Şimdi çok önemli bir yere geliyoruz. Biraz önce vakit namazlarının makamlarını saydık. Hocam bunun asıl evveliyatı nereye dayanıyor? Yani işte sabah namazının sabah makamı olması dedik. Veyahut da akşam namazının segah hüzzam okunması dedik. İşte rast okunan vakit namazını dedik. Neden böyle bir şey yapılmış? Uygulama. Bu uygulamanın bir şeyi var mı? Yani bir Sıralamasının bir manası. sıralaması, manası. Bu Türkiye'de mi var? Arap ülkelerinde ezanlar çok farklı çünkü Arap ülkelerinin ezanları. İstanbul ezanı diye Tabii bir buranın şey var. Bu İstanbul tavrı diye bir Tavrı var. kesinlikle. Özür dilerim. Evet. Neden bu makamlar hocam? Osmanlı zamanında bu gelenek oluşmuş. Şimdi sabah insanlar uykudayken böyle bir anda hani böyle insanları uykudan nasıl diyeyim yumuşatarak böyle kaldırabilmenin şeyi makamı sabah makamı olarak belirlenmiş. Bu daha hatta Marmara İlahiyat Fakültesi'nde profesör doktor alanında uzman bir hocamız. Onun bu konularla alakalı bir çalışması var. Yani okunan bu makamların ne için okunmuşla alakalı bir kitabı var. Hakkı Turabi. Evet Ahmet hocam. Hakkı Turabi. Çok güzel. Ben de okudum o kitabı. Onun o hem kitabı var hem de bir şey yapmış böyle işte Hicaz makamını anlatmış. Sabah Neye iyi makamını- gelir? evet, Sabah neye iyi gelir? Ben de onun albümüne Nörolojik olarak aynen. öyle mi? Hicaz Albüme- makamında bir ezan Aa, okudum. Çok güzel. Evet. Şimdi uykudan kaldırması için sabah makamı yapılmış. Ürkütmeden yavaş Kesinlikle. yavaş. Bir de sesle alakalı bir şey. Mesela ses mesela öğlende uşak okunuyor. Evet. Böyle, insanlar işte işlerindeyken böyle güzel nameler, aşıklar makamı biliyorsunuz uşak. Evet, evet. O güzel nameler eşliğinde ezanı duyup İşlerini bir bırakıp çağrı aslında bu bir çağrıdır. Ezan bir çağrıdır. Konu konuyu açıyor. lütfen lütfen hocam biz çok memnunuz. Ezan bir çağrıdır. İnsanları aslında o mabede her dinlerde var. Mesela Hristiyanlıkta işte çan falan. Uşak makamıyla insanları öğlene çağırıyor. İşini bırak gel. Tabii gel. İşte rast makamı böyle artık yavaş yavaş böyle günün bittiğini, insanların yorgunluk hissettiğini ve o yorgunluğun giderilmesi konusunda böyle bir çalışma. Akşam segah makamı kısa yani yatsıyla akşam arasının kısa olması, hızlı bir şekilde icra edilmesi uygun olan segah makamı. Yatsının Hicaz okunmasının sebebi de insanları uykuya hazırlama. Yani artık gün bitti, işte namazdan sonra uyuyacak insanlar da. Zaten şöyle de bir şey var, yanılıyorsam lütfen düzeltin.
bizim ninnilerimiz de galiba böyle Hicaz Hicaz, makamında değil evet, mi? evet, Ve evet. yani böyle sanki uykuya Rahatlatan, uyutan. hazırlama Hazırlama. gibi bir şey var. Hocam müziğin kesinlikle ben geçen haftalarda konuştum. Hatta Ahmet Turabi hocamla da inşallah bir görüşmeyi düşünüyorum bu anlamda. Çok iyi olur. Çok konuk almak çok isterim onu. isabetli olur. Konuk Yani çok önemli bir şey bu. dehşet bir Evet, alim kendisi. Alim yani konuya muhteşem vakıf birisi. Çok tam onun yani tam 12'den nokta atışı. Kesinlikle. Bir de Alanında lider şu anda zaten. Başka onun üzerine yok. TÜMATA diye bir grup vardı. Orada da rahmetli bir hocamız vardı. O da kendisi de şey yapıyordu, ilgileniyordu bu makamların nörolojik etkilerinden, insan sağlığıyla ilgili. Bunları ben öğrencilerime de anlatmıştım. Yani dedim ki böyle bir şeyi var bu makamların. Bir etkisi var insan üzerinde, bir rahatlatıcı etkisi falan. Mesela benim arkadaşım bir gün yolculuk esnasında sabah makamı böyle bir gazel gibi bir şey mırıldandım ben. Abi susar mısın dedi bana birden. Böyle bir şey kötü oldu yani. Dedim hayırdır? Ya dedi babam öldüğünde sabah makamı çalıyordu dedi. Ya ben bu makamı duymak istemiyorum. Yani Öyle bir etkisi psikolojik var. olarak Tabii. bir etkisi var. Ve gördüğünüz gibi vakit bilimsel olarak sizi ibadete çağıran, ibadet için seslenilen ezanın ne kadar insan psikolojisine önem verdiğini görüyoruz burada. Tabii. Ve bu konuyu seçme nedenimiz bu aslında. Peki hocam, şimdi sizi biraz daha böyle yüzsüzlük yapacağım. Bulmuşken o kadar güzel şeyler öğreniyoruz. Kaybetmek istemiyorum. Şöyle sabah ezanıyla, sabah makamıyla bir başlayabilir miyiz hocam? Yani hepsini okumayacağız değil mi? Bölüm bölüm hocam. Eyvallah. Yormayalım sizi. Tamam. Bunun öncesinde aslında şu söylemek istiyorum. Bu ezan yani biz aslında burada alıştık, duyuyoruz her vakiti. Avrupa'da yaşayan insanlar ya da Türkiye dışında yaşayan insanlar olarak baktığımızda oradaki insanlar ezanı duymayınca rahat değiller. Yani orada mesela biz de programlara gidiyoruz bazen. Bir eksikliğini hissediyorsunuz. Siz burada böyle çalışırken işte kimisi sanayide, kimisi tarımda, köyde vesaire şu bu. Ezan sesini duyunca insan diyor ki şu vakit tamam eyvallah. Ama Avrupa'da bu yok. Bu bir aslında psikolojik bir durum bu yani. Oradaki insanlar ne kadar orada çalışsalar bile buna hasretler. Gönül yani. burada. Görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Sabah makamıyla başlayalım. Hocam lafınızı balla kestim bu arada. Ben de memlekete falan gidiyorum böyle uzunca bir süre. Oradan geliyorum Memleket buraya. neresi bu arada? Isparta. Çok güzel. Isparta Keçiborlu. Yalvaç mı? Keçiborlu hocam. Kuyucak. Buradan da herkese Isparta Keçiborlu'ya selam olsun. Oranın da dernek başkanıyım. Keçiborlu Eğitim Dayanışma Dernek çok Başkanıyım. güzel. Yolunuz bir gün Kuyucağa o Lavanta diyarına düşerse orada evimiz Ispartalı var. benim çok cemaatim var. Öyle mi? Tabii, sütçülerden ama. Çok güzel. Orada bir eviniz olduğunu da unutmayın Eyvallah. hocam. Her zaman Çok beklerim teşekkür inşallah. Şimdi biraz önce tebessüm ettim. Niye? Gidiyorum İstanbul'a. Memlekete uzunca süre kalıyorum. Sonra buraya geliyorum. Vallahi billahi buradaki vakit ezanını duyuyorum ya. Evet diyorum işte bu. İşte bu. Aynen. Gerçekten hocam siz yurt İstanbul. dışı diyorsunuz. Ne yurt dışısı? Tabii. Yani şuradan yurt içinde bile gittiğinizde buranın bir İstanbul üslubunun, tavrının tabii. farklı bir etkisi var ve yurt dışından, Arabistan'dan, oradan buradan gelenler de insanlar da çok seviyor buranın tavrını. Aynen. Hadi hocam sabah ezanıyla şöyle bir tüylerimiz diken diken olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam çok güzeldi. Tabii orada sabah ezanı içinde Es-selatu hayrul minel nem, namaz uykudan hayırlıdır diyor Evet, değil tabii, mi? tabii, Orada çok önemli bir de sözlüğümüz var. Sadece ezanda değişen o sabah. Sabah ezanında orası değişiyor. Peki hocam öğlen ezanında nasıl bir uşak böyle sesleniyor ki insanlar işini gücünü bırakıyor?
örnek verelim değil mi? Lütfen hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye devam ediyor. Ağzınıza sağlık hocam. Bunu duyduktan sonra da dükkanlar kapanıp cemaat arkada saf saf diziliyor inşallah. Eyvallah. Geldik hocam ikindi namazına. İkindi namazına ne dedik? Artık yavaş yavaş Rast, böyle evet, bir insanlar Evet, yoruluyor, dinlenme ihtiyacı aşaması, duyuyor. Evet. bakalım Orada ne da olur. rast okunuyor genelde. Ve dinlendiren psikolojik anlamda da Yani- rastın bir dinlendirme Evet, dinlendirme tarafı var. tarafı varmış. Şöyle bunu da izah etmekte fayda görüyorum. Yani bu bir aslında farz değildir bu sıralama. Yani bunu değiştirebilirsiniz. İlla Diyanet bize dikte etmiyor. Tabii bazen Bizim kurumumuz- nihamet oluyor, şu Tabii, oluyor, tabii, bu oluyor. tabii, Evet. tabii. Yani o aslında müezzinin hünerine kalmış bir şey. Değişik makamlarda da ezan okunabilir. Yani bunu da söyleyeyim. Rast ezanı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye devam ediyor. Ağzınıza sağlık. Hocam geldik akşam ezanına. Tabii burada bir de şöyle bir şey var. İki vakit. Akşamla yatsı arası çok kısa olduğu için o vaktin burada sanırım biraz segah Tabii, daha tabii, hızlı hızlı okunabiliyor. ve namaza durup işte zaten hemen 45 dakika sonra yatsıya gelecek insanlar. Evet, evet. O Yani yüzden belki de bir abdest alma ihtiyacı olabilir insanların, değil mi? tabii, tabii. Bir ihtiyacı olur. Onu karşılama adına öyle bir uygulama. Onun da icrasını yapalım mı? Bu bir alışkanlık olmuş bir farz değil diyoruz. Değil, Tekrar tabii, ediyoruz. tabii, Bunlar tabii. yani böyle hani İstanbul Gelenek, üslubunun gelenek. yanında evet gelenek olmuş Tabii, diyelim. tabii. Çok Mevlid, güzel. Mevlid de öyle. Tabii mesela. Mevlid de Onun öyle da bir mesela. farz Yani onun tarafı da, yok. tabii. Mesela Kur'an'a aynen. dayanan, hadislere dayanan bir tarafı yok. O Süleyman Çelebi'nin... Sabah ile başladık dediniz, rast aldınız bilmem bunun bir gelenek. Yok yani Evet. aynen öyle.
Yani makamlar dediğim gibi şöyle yani ezana yakışması gerekiyor. Vakte yakışması Vakte gerekiyor. yakışması gerekiyor. Yani her makamda da her nameyle de ezan okunmaz yani. Değil mi? Bazen de çok abartılıyor. Tabii mesela şarkıda geçen, türküde geçen nameleri adam alıyor. Arabesk ya Ahmet Kaya'dan işte Orhan alıyor, getiriyor şeye koyuyor. Bu sırıtıyor yani olmuyor ya. Evet. Buna biz bir şey diyoruz yani üslup dışı bir okuyuş diyoruz. Ya bunun her şeyin bir değil mi? Yani bir geleneği vardır, bir kanunu vardır, nizamı vardır. Onu o şekilde İşte mesela yapmak o gerekiyor. üslup bende olmadığı için Estağfurullah. inşallah yanınıza geleceğim, feyiz alacağım bu konuda Hay hocam. hay efendim, İnşallah. hay hay. İnşallah. Akşam. Evet. Segah okunuyor. Segah. Segah Hüzzam. Hüzzam. işte. Segah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Benim de aslında imamlığa başlamamın vesilesi bu akşam ezanıydı. Başta da söyledim ya. Evet. Hocamın akşam okuduğu o Segah segah makamından etkilenmiş ve bu yola adım atmıştım. Bazı makamlar, bazı müzikler, bazı eserler sizi götürüyor oralara. Müziğin çok büyük bir sırrı var aslında Tabii. içinde. Az Yani- önce dediniz ya sabah Evet. gazel okudum adam Evet, orada evet. işte Bana okuma bunu dedi. Yani öyle yani mesela biz küçüklüğümüzde sizinle oturduğumuz yani oynadığımızda Hocam sen diyebilirsin. O kadar sıkıntı ben yok. de Aynen eyvallah. Hani biz arkadaşız, çocukluk arkadaşıyız. O arada bir işte diyelim ki Mazhar Fuat Özkan'dan bir eser dinlemişiz. Bizim çocukluğumuzda da onlar vardı ya. Hani şey vardı ya peki anladık sen evet, neymişsin. evet. Ya o anı çağrıştırabiliyor mesela sizle yıllar sonra ya Evet. işte Özgür biz otururken Ne hani, dinlerdik değil mi dinlerken böyle? o şeyi hatırlıyorsunuz. Evet. O Evet. ana gidiyorsunuz. Müziğin öyle bir şeyi var. Etkisi var. Yani evet. mesela biraz önce şey çok hoşuma gitti hocam. İşte biz şebi oruç törenlerinde hanımefendiler, önümüzde beyefendiler arkada işte müzik günah mı sen orada ne okudun? Şimdi bazen ben öğretmenlik de yaptığım için her düşünceden, her kesimden insanla karşılaşabiliyorsunuz bu meslekte. Ve çocuk geliyor diyor ki öğretmenim dedem dedi ki müzik günah. Cık. Ya şimdi bunu deyince diyorum ki dedene lütfen söyler misin? Bu bayramlarda okunan tekbirler, işte Itri'nin bu tekbiri, salavatı acaba günahsa bu ne demek oluyor? Bir sorar mısın dedene? Veyahut da ezanlarda okunan makamlar günahsa neden makamla okunuyor? Bir sorar mısın? Yani bu artık bırakın bunları. Bizim başka şeylerle uğraşmamız Bunları lazım. aşmamız gerekiyor. Aşmamız lazım. Ya şöyle de bir şey var yani siz öyle düşünebilirsiniz. Yani siz bayanların önünde konser vermeyebilirsiniz. Kaside okumayabilirsiniz. Yani şunu düşünmek lazım aslında Özgür Bey. Siz orada bir konser veriyorsunuz. Onlar diyelim ki açık bayanlar. Nereden biliyorsunuz? Belki sizden etkilenecek. Yani Nur suresinde Allahu Teala Tabii. diyor ya işte saçlarınızı kapatın diye. Belki onu yaşayacak. Tabii. Ya bir sebep olacak yani. Mesela bu akşam konu konuyu açıyor. Hacı amcanın bir tanesi geldi. Namazı kıldırdım. Ay hocam dedi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel bir namaz kıldık. Bir şey anlatayım dedi. Buyurun dedim. Ben dedi böyle ezanla, namazla, işte Kur'an'la bir işim yoktu. Ben çok hızlı yaşayan birisiydim gençliğimde. Bir gün diyor yanımda çalıştırdığım bir eleman bana dedi ki diyor bugün cuma patronum sen namaza gelmiyor musun? Bu onu namaza başlatmış ve yani şeye dönmüş adam. Tamamen bu tarafa gelmiş yani. İşte Kur'an'ı öğrendim diyor. Türkçe manasını öğrendim. Ayetleri öğrendim. Hafız oldum. Namaza başladım. Yani dini yaşamaya başladım diyor. Sırf o yanımda çalıştırdığım adam, o çocuk bana cuma namazına geliyor musun sorusu üzerine. Hocam insanların Yani yaklaşımı. konu nereden geldik? İşte Çok- o bayanlar belki sizden etkilenecekler okuduğunuz o sözlerden. Evet.
belki kapanacaklar. Kardeşim sen nasıl bir eleştiridir bu yani? Ya bizi dinsizlikle suçlayan insanlar var Özgür Bey. Yani sen diyor ayetlere sümme haşa karşı geliyorsun. Sen yani ayetlerde var. Ne var kardeşim ya? Yani siz açık insanlar ya bunlar öcü değil ki bir de yani. İşte siz Ailenizde de var. pazara sülalenizde, gitmiyor her yerde musunuz? var. Tabii canım yani. Pazara gitmiyor musunuz? Otobüse binmiyor musunuz? Dolmuşa binmiyor musunuz? Hiç mi sokakta yürümüyorsunuz? Ya böyle bir gerçek var. Valla ben kapalı insanları da biliyorum. Zihinleri öyle olan da biliyorum. Sokaktaki hayvanlara tekme atanlarını da biliyorum. Ama nice açık insanlar elinde poşet poşet kap kap onlara yemek de verdiğini Ya, biliyorum. Bu bir biraz özgürlük alanıdır. Evet. İnsanın inanışıyla alakalıdır. Böyle düşünmek Saygı lazım. duymak lazım. Saygı duymak lazım. Öbür taraftan açıksa o kendisini ilgilendirir. hocam Kapalıysa o da kendisini ilgilendirir Mevlana'nın kardeşim yani. Mevlana'nın özellikle içki olan yerlere gidip insanlarla sohbet ettiği söylenir. Doğrudur. Zaten camideki adam camide. İmamların da öyle olması Öyle lazım. olması lazım. Yani kahveye girmesi lazım. Tabii. Bir imam dediğiniz gibi meyhaneye girmesi gerekiyor. Tabii burada tebliğ, irşat. Yani Tabii. kardeşim yani Nedir bırak, sorun? Ha? Bırak bunu gel hadi benimle beraber bir abdest al, namaz kıl, muhabbet edelim. Bak sizin bölümden muhabbet ediyoruz. Vakit geçiriyoruz değil mi? Tabii. Hoş bir sohbet. O insanla sen gitmişsin yanına diyelim ki meyhaneye, onunla muhabbet etmişsin, onu davet ediyorsun camiye. Abdest alıyor, geliyor. Belki kurtulmasına vesile olacak. O yüzden hani eleştirenler bu taraftan, bu pencereden de bakmaları gerekiyor. Evet hocam. O zaman yatsı namazı diyelim hocam. Ya yatsı Hicaz makamı. Hicaz makamı. Yatsı ezanı namazı nereden Yatsı çıktı? ezanı, evet. Yatsı ezanı diyoruz. Ezandan sonra tabii namazı oluyor. Değil mi? Evet, evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben bir Yakub Bidim kendi halimde yar yar yar. Ben bir Yakub idim kendi halında yar yar yar. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Yusuf'u kaybettim kenar elinde yar yar yar.
Gitti de gelmedi. Ah yavrum diyor. Hocam ne kadar tiz okuyorsun maşallah. Bu spontane gelişti, o yüzden sözlere vakıf Hocam değilim. ağzına sağlık. Gerçekten böyle duramadım, böyle bir anda böyle söyleme ihtiyacı duydum. Ağzına sağlık. Senin de inşallah. Gerçekten bakınız zor sesler. Bu sesleri basmak zor. Bunları basmak da sadece ses telleriyle olmuyor. Biraz da burayla oluyor. Kesinlikle. Bunu hissetmek lazım ve gerçekten inanılmaz bir efor sarf etmeniz gerekiyor bunlar Aynen için. öyle, tabii. Hocam ben bu keyifli sohbet için, eşsiz bilgiler için, Estağfurullah. gerçekten aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Bambaşka bir ufuk açtınız, bambaşka bir yol açtınız önümüzde. Ve ekip arkadaşlarıma bakıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de aynı şekilde teşekkür ederiz. Öncelikle Sala Müziğe ve Sala Müziğin sahibi değerli Veysel Sala'ya, İstanbul Film Akademi ekibi kendileri, Veysi Sala sağ olsun kendileri bize yolladı buraya, profesyonel bir iş olsun. Madem arşiv niteliğinde bir iş dedi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hocam en çok da size teşekkür ediyorum. Rica ederim Eksik efendim. olmayın. Ben Sağ de olun, sizin var adınıza olun. bizi izleyenlere kucak dolusu, gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Müezzin arkadaşlarımız bu işe eğer gönül veren müezzinlerimiz varsa Çinili Camii'de Dursun hocamızı bulun. Dursun hocamla ilk defa bugün tanıştım. Sanki yıllardır tanıyorum. Tabii Emin olun. bulabilirlerse dursun. Dursun hoca bir dursun. Artık orada müezzin kardeşlerimiz de onu bulsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Rica ederim. Bu arada benim tabii derslerim yani kimi yüz yüze, kimi Zoom üzerinden devam ediyor. Yüksek lisans değil mi? Yok hayır. O devam ediyor. Türk müziğinde yüksek lisansım devam ediyor. Kendi öğrencilerim, yani böyle musiki, ezanı, Kur'an'ı, makamları öğrenmek için kendi öğrencilerim var. Yüz yüze de yapıyorum. İlahiyattan öğrenciler geliyor. Bizim kendi camiamızdan, diyanetimizden müezzin imamlar geliyor. Onlara kendi hocalarımızdan öğrendiğimiz bilgileri de veriyoruz camide. Hocam iyi ki bizimle oldunuz, iyi ki bizi aydınlattınız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bugünü anımsamanız adına Sala Müziğin size bir hediyesi olacak. Çok zahmet ettiniz efendim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yani siz bizi onurlandırdınız. Efendim, Şu estağfurullah. bendirimizi inşallah güle Eyvallah. güle kullanın. Çok hoşmuş. Ben de Sala Müzik mi dediniz? Sala Müzik. Sala Müziğe ve sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ritmi, yani bendiri öğrenmeye çalışacağım. İnşallah hocam. Güle güle kullanın. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Eyvallah, siz de. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim, rica ederim. Bütün bizi izleyenlere saygılar, sevgiler. Sağ olun. En kısa zamanda görüşmek üzere Eyvallah inşallah. inşallah. Evet, bir sonraki makamda bir sonraki konuğumuzla buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.